Bakın sevgili dostlar. Bir tanesini kocamanca yaptım. Bakın sevgili dostlar. Harika oluyor. Siz de böyle güzel güzel bazlamalar yapabilirsiniz. İster bazlama deyin. Bizim zamanımızda bazlamaydı. Şimdi lavaş oldu sevgili dostlar. Bakın çok güzel kabuğu böyle yavaş yavaş. Ağır pişiyor ama gerçekten hani güzel pişiyor. Sevgili dostlar, bugün size güzel bir hamur yoğuracağım. Hamurdan ne yapacağımızı şöyle suyunu koyuyorum, yoğurdum. Bir kaşık yoğurt koydum. Biraz da suyundan koydum. Şöyle bunu suyuyla güzelce de birazcık yumuşatalım. Çünkü işte hazır yoğurtlar da böyle sevgili dostlar. Sütçümüz gelmedi. Hazır yoğurt kullanıyoruz. Şöyle içtirelim. Sonra içine bakın 1,5 tatlı kaşığı şeker koydum. Bakın yine 1,5 tatlı kaşığı da tuz koydum. Şöyle azıcık da çörek otu koydum. Harika bir lavaş yapacağız sevgili dostlar. Şöyle bir tane de yumurta kırdım. Öyle güzel bir lavaşımız olacak ki böyle harika bir şey olacak. Bunu güzelce iyice de çırpıp eritelim. Şeyini de koyalım. Sonra bir bardakta ılık su azar azar koyarak yoğurdumuzu, mayamızı güzelce eritelim. Sonra da aldığı kadar un koyacağız sevgili dostlar. İşte bu kadar. Aldığı kadar da un koyacağız ve harika bir lavaş yapacağız bugün. Şöyle 3 bardak un koyalım. Güzelce bir karıştıralım bakalım. Evet, herhalde tam gelecek 3 bardak unda. Bence daha fazla gibi geliyor. Bir bardak. Ben rüyamda böyle ekmek yedim. Bugün bunun hayaliyle yattın da ondan. Evet, aç tavuk rüyasında Darı görürmüş. darı görürmüş. Evet, bakın tam da bence tam oldu. Zaten böyle çok katı bir hamur olmayacak. Yoğrulunca görüşürüz. Evet, yoğurduğumuzda görüşürüz sevgili dostlar. Sevgili dostlar, bakın hamurumuz ele yapışmayan ama yumuşacık bir hamur oldu. Ama ele yapışmayan. Şimdi bunu birazcık mayalanmaya koyacağım ve şu büyüklükte bez alacağım. Bu büyüklükte. Şimdi streçleyip bekliyoruz. Mayayı Yok, alıyoruz. streçlemeyeceğim. Üstüne sadece bez örteceğim kızım. Tamam oldu. Çünkü erken alacağım bunu. Hemen alacağım. Çok bekletmeyeceğim. Tamam o zaman. Beze Görüşürüz. dökeceğim. Tamam. Sevgili dostlar, hamurumuzu öyle çok bekletmedim. Hemen böyle aldım ki bezelerini küçücük küçücük yapalım diye. O kadar küçük bezeler yapacağım ki yani öyle çok küçük, belki o kadar da değil ama şu kadar bak. Şöyle.
Mezelerimizi yapacağız ki sevgili dostlar. Şöyle koyalım. Çok güzel lavaşlarımız olacak. Hamuru çok bekletip mayalatmadım. Niye? Lavaşımız zaten yumuşak olacak. Ve çok kabarmasına gerek yok. Onun için şöyle güzel güzel lavaşlar inşallah olacak. Mezelerimizi yaptık. Ve şimdi üstünü örtüp şöyle bir 10 dakika bekleteceğiz. Bakın sevgili dostlar, denizin kenarından topladığımız rengarenk taşlarımızı tertemiz yıkadık. Sonra da ne yaptık? Islattık suya. Sirkeli suya ıslattık ve tertemiz oldu. Şimdi bunları böyle güzelce tavamızın üzerine mümkün olduğu kadar düzgün bir şekilde sıralayacağım. Rengarenk sıralayacağım Allah izin verirse. Böyle suyun içinden alıp tavamızın içine güzelce bir önce mümkün olduğu kadar yuvarlak olanları seçmeye çalışıyorum sevgili dostlar, fazla gelirse diye. Çok makinemize ocağımızın üzerine koyacağız ve bu şekilde mümkün olduğu kadar şöyle düzgün koymaya çalışalım dostlar. Böylece ocağımıza koyacağız. Bu ocağımızda ısınacak. Taşlarımızı koyduk. Ağzını da kapattım ki çabuk ısınsın diye. Şimdi biz lavaşlarımızı açmaya geçelim. Dostlar bakın bu şekilde açıyoruz. Sevgili dostlar, benim merdane öldü. Ben de yerine gittim. Sucudan güzel bir su borusu kestirdim. Kaç paraya aldın onu da söyle. Çünkü soruyorlar 2,5 yorumlarda. lira. 2,5 liraya sucudan boru kestirdik. Evet. Bakın lavaşımızı böyle çok koca bir lavaş düşünmeyin. Mesela sabah kahvaltısına arasına şöyle güzel yumurtayı haşlayıp yeşillikle koyup yemek. Ne bileyim peynir koyup tereyağıyla yağlayıp yemek çok güzel olacak. Hem farklı olacak hem de gerçekten herkesin yapabileceği, evinde yapabileceği bir lavaş olacak. Hemen böyle açı vereceğim sevgili dostlar. Çok kolay. Sizlerin de açacağınızdan eminim ben. Çünkü hiç bilmeyen bile açabilir. Aha böyle bir ökü biber yapsa gene açar yani. 2 ileri bir geri bile yapsan gene yapar herkes. Evet, aynen öyle. Hadi bakalım. Ben küçüğünü açmakta zorlanıyorum sevgili dostlar. Bakmayın siz bana, ben büyük açmaya alışmışım. Küçüğünü açmak zor geliyor bana. Bakın sevgili dostlar, çok güzel kabarıyor ve harika kızarıyor. Lavaşlarımız yavaş pişiyor ama tam kıvamında pişiyor. Şöyle gayet güzel oluyor. Şimdi şuradan bir tane daha alıp size üzerine nasıl serdiğimi göstereceğim. Bu şekilde seriyoruz. Ve çok güzel pişiyor. Pardon. Sevgili dostlar, gayet güzel oluyor. Ben bayıldım. Çekimi katlettim. Sağ ol, teşekkür ederim. Çekimin katli oldu. Neyse bir şey olmaz. Senin seyircilerin çok anlayışlı. Evet, benim takipçilerim, sevgili dostlarım. Gerçekten Allah onlardan bin razı olsun. Bakın gayet güzel pişiyor sevgili dostlar. Çevirdin mi birinciyi? Evet. Gösterdin mi acaba çevirme anını? Bilmiyorum. Evet, gösterdik. Biraz yavaş pişiyor ama gerçekten mükemmel bir lavaşımız oluyor. Sevgili dostlar, çocuklarımız özellikle bunu çok beğenecek. Bunu çocuklarımızla yapalım. Çocuklarımıza mutfağı sevdirelim lütfen. Çocuklarımız mutfağı sevmezse olmaz.
Böyle çocuklarımızla güzel güzel taşlarından bir oyuncakmış gibi güzel güzel göstererek çocuklarımızı mutfağa yönlendirelim. Bakın nasıl güzel kızarıyor ve nasıl güzel kabarıyor. Tam çocuklarına yapılacak iş. Ağır ağır ve zevkli ve keyifli. Bakın gayet güzel kızardı. İşte böyle sevgili dostlar pişirmeye devam edeceğiz. Bakın çok güzel oldu. Şimdi bir tane daha yapalım. Bakın sevgili dostlar, bir tanesini kocamanca yaptım. Bakın sevgili dostlar, harika oluyor. Siz de böyle güzel güzel bazlamalar yapabilirsiniz. İster bazlama deyin. Bizim zamanımızda bazlamaydı. Şimdi lavaş oldu sevgili dostlar. Bakın çok güzel kabuğu böyle yavaş yavaş ağır pişiyor ama gerçekten hani güzel pişiyor. Çocuklarımıza gayet güzel şöyle yağlayıp lavaşlarımızı sırf çocuklarımıza sevdirmek için gerçekten mükemmel. Hem kendi yaptığınız ekmeğiniz, bir tane yumurtamızı alıyorum. Bakın bu şekilde lavaşımızın içine koyuyorum ve dereotumuzu, nanemizi ve yeşil soğanlarımızı
Şöyle güzelce ekliyorum. Üstüne de şöyle bir pul biber ekledik mi sevgili dostlar, bakın. Çocuklarımız için, kendimiz için harika bir. Kes de yarı yarıya yiyelim bari. Mesajı veriyor mu? Evet sevgili dostlar, bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.